Merhaba arkadaşlarım, Atölye Masal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle amigurumi, mölcük, anahtarlık yapacağız. Çok yoğun bir ilginiz oldu bu tarifime. Hepinize teşekkür ediyorum. Videolu tarifi yok mu diye soran çok arkadaşım da oldu. Bugün ben de sizinle bir video eşliğinde beraber örmek istiyorum bu tarifimi. Şöyle görmüş olalım. Arkasında bir minik kuyruğumuz var. Saçları, boynuzları orta kalınlıkla örmüş olduğum bir ürün. Hemen boyunu da paylaşayım sizinle. Şöyle yaklaşık 12 santim civarında bir ürün elde etmiş oluyorsunuz videonun sonunda. Tabii bu sizin kullanmış olduğunuz malzemeye de göre de değişiklik gösterir. Orta kalınlıkta pamuklu bir ip tercih ettim ben. Malzemelerimizi tanıyalım, tarifimize başlayalım. Bunun öncesinde Atölye Masal YouTube kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açın ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi malzemelerimizi tanımakla başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimize bakalım. Ana renk olarak zaten beyaz kullanıyorum. Kremde kullanabilirsiniz. Tercih size ait, farklı renkte de belki çalışmak istersiniz. Ben genel olarak bu modelinde beyaz tercih ettim. Kahverengi boynuzlarımız için kullanacağım. Bir miktar siyah ipe ihtiyacımız olacak benekleri yapmak için. Burun ve ayak ve kol, el kısımlarına gelecek yerlerde de böyle bir renk tercih edeceğim ben. İplerimin hepsinin orta kalınlıkta olmasına dikkat ediyorum. Saçları için ben bu sarı kadife rengi uygun gördüm. Ve olmazsa olmaz tığımız 2 milim kullanıyorum. Makasımız, iğnelerimiz, gözlerimiz 6 numara olacak. İğneliğimin de tarif linkini aşağıya bırakırım. Yine tarifi bana ait bir iğnelik ürün. Örmek istersiniz belki diye düşündüm. O zaman hadi başlayalım. Şimdi eflatun rengi ipimizle kafa yapımına başlayalım. Öncelikle 9 zincir çekeceğim. Bir kilitleme işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geri döneceğim. İkinci zincirden başlayarak devam edeceğim. Bir arttırma yapıyorum. 6 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son zincire 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı yere 3 defa. 1, 2, 3. Karşıya geçiyorum ve her bir zincire bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve şurada bir ilmeğimiz daha olacak. 9. Toplamda 20 sık iğne elde etmiş olacağız. Buraya bir ilmek belirleyici koyalım. Şöyle bir parça ip koyarak devam edebiliriz. İp bulamak daha kolayıma geliyor benim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. İlk ilmekten arttırma yaparak devam edeceğim. 1, 2, bir arttırmamızı yaptık. 8 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 adet artırma yapıyoruz. 1 arttırma ve ikinci arttırmamız. 8 sık iğne yapıyorum. 1, 2, şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son ilmeğe
bir arttırma yapıyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 sık iğne elde ettik. Şimdi bir üst sıradan devam ediyorum. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma. Bunu 2 defa tekrarlayacağız. İkinciyi yapıyorum. Evet. Şimdi 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir sık iğne, bir arttır yapıyorum. 1, 2, 3 defa yapacağım. Bir sık iğne, bir arttır ikinci, bir sık iğne, bir arttır üçüncüyü ördüm. Şimdi 7 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Son ilmeğimize yine bir arttırma yapıyoruz. 30 sık iğne olacak. Her sırada saymanızı öneririm arkadaşlar. Sık iğne kaybınız olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Şimdi 5. sıramızı öreceğiz. 2 ör, bir arttır yapıyorum. Bunu 2 defa tekrarlıyoruz. Bir defa daha 2 ör, bir arttır yapıyorum. Şimdi 8 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bir ör, bir arttır, 2 ör. 3 defa tekrarlayacağım. 1 oldu. Bir arttır, 2 ör, 2 oldu. Bir arttır, 2 ör, 3 oldu. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Son ilmeğe bir arttırma yapıyorum. Toplamda 36 sık iğne elde edeceğiz. 6. sırayı da düz, hiç arttırma ya da eksiltme herhangi bir şey yapmadan 36 sık iğne olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Renkli ipimiz için bu son sıramızda arkadaşlar. Şimdi beyaz renk ipime geçeceğim. Renk geçişi yapacağız. Renk geçişi yaparken ben öncelikle ipimi kilitliyorum. Geçeceğim ipi. Daha sonra örmüş olduğum parçadaki son ilmeği, şu 2 ilmeğini alıyorum. Ve bu kilitlediğim ipi ilmeklerden geçiriyorum. Ve örmeye devam ediyorum. 36 sık iğne beyaz ipimizi öreceğiz. Bunu bu şekilde çekip sabitleyebilirsiniz. Şurada da hatta bir düğüm atalım. Tığımın yardımıyla. Bu ipimizi, renkli ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. Bununla işimiz bitti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. 7. sıramızı da beyaz ipimizle 36 sık iğne olarak ördük. Şimdi 8. sıradan devam edelim. Bu sırada azaltmalarımız olacak arkadaşlar. Öncelikle 4 sık iğne, bir azalt. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 6 defa uygulayacağız bu işlemi. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Ön ilmeklerden şöyle ön ilmeklerden alarak eksiltme yapıyorum arkadaşlarım. Bir eksiltme. Tekrar yapalım. Sadece ön ilmekleri tığımın üzerine alıyorum. İpimi arasından geçiriyorum. Tığımın üzerinde 2 ilmeğim oluyor ve tek seferde çekip normal sık iğnemizi yapıyoruz. Azaltmayı bu şekilde yapıyorum. 1 oldu. 4 sık iğne, bir azalt yaptık. Bu işlemi 6 defa tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4. Eksiltmeyi tekrar göstereyim. Sadece ön ilmekleri alıyorum. İçerisinden tığıma ip alarak oluşacak 2 ilmeğin arasından geçirip oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4. Bir eksiltme daha yapalım. 1, 2, 3, 4. Bir eksiltme daha yapalım. 1, 2, 3, 4. Bir azalt. 1, 2, 3, 4. Sonuncu azaltmamızı yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi 9. sırada 30 sık iğnemiz kaldı. Düz örüp 30 sık iğneye tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sık iğnemiz oldu. 10. sıradan devam edeceğiz. Bu sırada arkadaşlar gözleri takacağımız sırayı oluşturuyoruz şimdi. 4 ör 1 arttır. 6 kez tamamlayacağız. Bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arttırma yapıyoruz ve bombayı vermiş olacağız. Gözlerimizi taktığımız sırada örüyoruz şu anda. 1, 2, 3, 4. Aynı ilmeğe 2 kez batarak arttırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı ilmeğe 2 kez batıyorum. Çift batıyorum, arttırmamı yapıyorum. 3, 4. Bir artır. 1, 2, 3, 4. Bir artır. 1, 2, 3, 4. Bir artır. Şimdi son artırmamızı yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve son artırmamı yapıyorum.
Kolaylık açısından farklı bir renk ip ile de ilmek belirleyicinizi devam ettirebilirsiniz arkadaşlarım. Takip etmekte zorlanıyorsanız eğer. Şimdi bu sıraya gözleri takacağımız sıra. Aralarında 2 boşluk bırakacağız. Takarken de zaten tekrar belirteceğim. Şimdi arttırma yapmaya devam ediyoruz. 11. sıradayız. 5 ör 1 arttır yapacağız. 1 2 3 4 5 ör 1 arttır. Zaten bir önceki sıranın arttırmalarına denk geleceksiniz. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 arttır. Hep bir önceki sıradaki arttırmaların üzerine denk geliyor. Şimdi yaptığımız arttırmalar arkadaşlar. Bir arttır. 1 2 3 4 5 bir arttır. Ve son arttırmamıza geliyorum. 3 4 5 ve son arttırmamı yapıyorum. Sıramızı tamamladık. Şimdi elimizde 42 ilmek olmuş olması gerekiyor. Hemen sayalım, teyit edelim arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 20, 42. Ara ara sayarak kontrol edin örgülerinizi. Şimdi düz öreceğimiz sıralara geldik arkadaşlar. 12. ve 16. sıralar arasına toplamda 5 sıra 42 ilmek olarak düz örüyoruz. Evet, toplamda 5 sıra ben arkadaşlar tamamladım. Şimdi 17. sıradan devam edeceğiz. Azaltarak devam ediyoruz. Bir azalt, 5 ör. Bir azalt, 5 ör. Toplam 6 kez yapacağız arkadaşlar. 1 2 bazen çapraz sık iğne çalıştığım için arada 1 2 3 4 5 tekrar bir azalt, 1 2 3 4 5 ön ilmeklerden alarak azaltıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bir azalt, 1 2 3 4 5. Şimdi sonuncu azaltmamızı yapacağız. 2 3 4 5. Evet. Şimdi gözleri takalım arkadaşlar. Gözleri 10. sırada takacağız. Şimdi beyaz ipe geçmiştik. Azaltma sıramız oldu 30. Sonra düz 30 ördük ve arttırma yaptık. 6 numara gözlerimizi takacağız. Şimdi ben takmak için şöyle bir katlıyorum arkadaşlar. Göz kararı. Şöyle iğneleyebiliriz. Şöyle yerlerini kendiniz de belirleyerek takabilirsiniz. Şöyle arada 2 sık iğne kalacak. Şöyle göstereyim. 2 sık iğne kalmış oluyor. Gözleri taktıktan sonra. Şimdi 2 sık iğne şöyle ayarlayalım.
Makas yardımıyla şöyle genişletebilirsiniz hafif. Evet. Birincisini taktık. Diğerini de takalım şöyle. Gözlerimizi taktıktan sonra arada 2 sık iğne kalmış oluyor. 2'ye 3 de yapabilirsiniz. Yine göz kararı, isterseniz değiştirebilirsiniz bunu. Gözlerimizi kilitleyelim. Şöyle. Evet. Şimdi de elyaf dolumuna başlayabilirsiniz. Biraz daha daralttıktan sonra da yapabilirsiniz. Ben genelde 12 sık iğne kaldığı zaman doldurmayı tercih ediyorum. Çünkü geniş, dar alanlarda muhakkak ince ince elyaflar doldurarak devam edin. Hatta elyaf cımbızı da kullanabilirsiniz bunun için. Rahat oluyor, ya da herhangi bir tığ arkasıyla da makasla da kullananlar var. Fakat cımbız gerçekten bir kolaylık, tavsiye ederim. Şimdi biz örmeye devam edelim. 4 ör 1 azalt yapıyorum arkadaşlarım. 1 2 3 4 bir azaltıyoruz. 1 2 3 4 bir azaltıyorum. 1 2 3 4 öndeki ilmeklerden alarak bir azaltıyorum. 1 2 3 4 bir azaltalım. 1 2 3 4 azaltalım. 1 2 3 4 ve son azaltmamızı yapalım. Şimdi 3 ör 1 azalt. 2 3 ör 1 azalt. 1 2 3 ör 1 azalt. Evet, şimdi 3 ör 1 azalt sıramızı ben tamamladım arkadaşlar. 19. sıramızda tamamlamış olduk. Elyaf dolumunu başlatıyorum. Şöyle el yordamıyla doldurabilirsiniz. Çünkü geniş bir örgü parçası şu anda yapmış olduğumuz. Elinizle şekil vererek doldurun. Dolumunu yapın. Arttırmaların olduğu yerlerde belirginleştirebilirsiniz dolumunuzu. Şeklinde kurmuş olursunuz örgünün. Her noktasında elyafın bulunduğundan emin olun. Boşluk kalmasın. Aşırı derecede de doldurup ilmeklerin arasını açmamaya da özen gösterin arkadaşlar. El yordamıyla siz onu anlayabilirsiniz. Evet. Bakın. Şöyle bir görüntü elde ettik. Kafi. Şimdi örmeye devam edelim. Azaltmadan devam ediyoruz arkadaşlarım. Azaltma işleminden devam ediyoruz daha doğrusu. 2 ör 1 azalt yapacağım sıra boyunca. 1 2 ör 1 azalt. Bakın, örürken parmağımla elyafı destekliyorum. Tığımdan ilmeklerin arasından elyafın gelmesini engelliyorum. 1 2 azalt. Her seferinde bunu düzelterek, dönerek örün. Sizin için kolaylık olmuş olacak. 1 2 ör 1 azalt. Devam ediyorum. Toplamda 6 kez yapacağız yine. 1 2 ör 1 azalt. 2 ör 1 azalt. Şimdi 1 ör 1 azalt devam ediyorum. 1 ör 1 azalt 1 ör 1 azalt
2, 3, 4, elyafı bırakmadım hala. 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz var arkadaşlar. Gerek duyarsanız kapamadan önce yine bir miktar elyaf koyabilirsiniz. Benim şu an bir miktar ihtiyacım var. Hemen yerleştirelim. Bakın tüm etrafı dolaşarak yerleştiriyorum. Tek bir noktaya değil. Şimdi bütün ilmeklerimizi eksiltme yaparak altıya indireceğiz. Bir azalt, ikinci azaltmam, üçüncü azaltmam, dördüncü ve şu elyafa da dikkat edelim. Beşinci ve son azaltmamız. Şimdi kalan ilmekleri iğne yardımıyla toplayıp kapatalım. Şöyle iğnemi de aldım. Evet. Şimdi arkadaşlar iğne yardımıyla kapama yaparken ister içten yapın, ister dıştan yapın. Nasıl arzu ederseniz yapabilirsiniz. Dışarıdan, dış ilmeklerden alarak tüm ilmekleri toparlayalım. İlmek atlamamaya dikkat edin. Son ilmeğimizi de alalım. İpimizi gererek sıkıştıralım arkadaşlar. Dibinden batıp uzak bir yerden çıkartıyorum. Evet bakın. Şimdi şöyle birkaç yerden sağlamlaştıralım. Çok çekmeyin. Çok çekerseniz bir çöküklük oluşacak. Şöyle. Yani sık iğnenizle bütünleştirin onu. Bir de şuradan geçirip uzak bir yerden çıkalım. Evet. Bakın. Şöyle düzeltelim. Evet. Bu ilmek belirleyici görevindeki ipimiz. Diğerini de şöyle içeriye çekelim. Evet, kafamızı şöyle düzelteyim. Bu şekilde örmüş ve tamamlamış olduk arkadaşlarım. Şimdi kafa detaylarıyla devam edeceğiz. Önce kulakları örelim. Evet arkadaşlarım, şimdi kulaklarımızı da örmeye başlayalım. Sihirli halka ile sihirli halkayı şu şekilde parmağımın üzerine ipi dolayıp çaprazı gördükten sonra tığımı ilmek alarak başlıyorum. 6 sık iğne yapacağız sihirli halka içerisine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çekerek sihirli halkamı sıkıştırıyorum. Dönerek öreceğim. Şimdi 9 ilmek elde edeceğiz. İlk ilmekten başlıyorum. Bir ör, bir artır. Bir ör, bir artır. Bir ör, bir artır. 2, bir ör, bir artır. 3 kez. İpimi de içinden yürüterek devam ettim. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz oldu. Şimdi 2 ör, bir artır. Bu ipi ben ilmek belirleyici olarak da kullanıyorum. Farklı renkte ip de kullanabilirsiniz dilerseniz. 1, 2 ör, bir artır yapıyorum şimdi. Bir artır. 1, 2 ör,
bir artır, 1 2 ör, bir artır, 2 4 6 8 10 12 ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi 3 sıra boyunca bu ilmek sayımızı koruyacağız. 4. 5. ve 6. sıralarda toplam 3 sıra 12 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Birinci sıramızı tamamladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Artırma eksiltme yok arkadaşlar. Düz örüyorum. İkinci sırayı da tamamladık. Düz sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet. Şimdi 7. sıramızı yapacağız arkadaşlar. Son sıra bu. Bir ör bir azalt yapıyoruz. İlmeğimizi düşüreceğiz. Şöyle belirleyicimi koyayım. Bir ör. Ön ilmeklerden alarak azaltıyorum. Bir azalt. Bir ör bir azalt. 2 bir ör bir azalt, 3 bir ör bir azalt, 4 2 4 6 8 ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Şunu çıkaralım. Şimdi bu parçayı ikiye katlıyorum. Şöyle ikiye katlıyorum. Hatta şunu da içini çekip yok edelim kapatmadan önce. İçini doldurmuyoruz. Kulakların içini doldurmuyoruz arkadaşlar. Herhangi bir dolum, elyaf dolumu yapmıyoruz. İkiye katlıyoruz ve karşılıklı olarak birleştiriyoruz. Ne demek karşılıklı olarak birleştirmek? Şu şekilde tığımı önden arkaya doğru batırıyorum ve ilmek ipimi tığımla çekiyorum. 2 ilmeğim oluşuyor tığımın üzerinde ve sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 kapama yeter arkadaşlar 6 ilmek için ve bitti. Şöyle uzun ip kesiyorum dikiş için ve birinci kulak hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Bu parçadan bir tane daha örüyoruz. 2 kulağımız olacak. Hemen onu da örelim ve devam edelim. Evet arkadaşlarım. Şimdi kulaklarımızı tamamladım. Şöyle göstereyim. 2 tane kulağımız oluştu. Ve kafamız. Kafa üzerinden işlemleri devam edeceğiz arkadaşlarım. Öncelikle kulaklarımızı dikişini yapalım. Yerlerini belirleyelim. Şöyle. Bakın. Yanlardan göze hizalı olarak kulak dikişlerimizi yapıyoruz. Kulakları şu şekilde katlayabiliriz. Diğer taraftan alarak şöyle bir form veriyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Şimdi 2 4 6 yani azaltmaya başladığımız noktanın altındaki sıradan kulaklarımızı dikelim. Bir kafadan bir kulaktan alarak dikiyorum. Bir kafadan bir kulaktan alarak
Aynı zamanda şekil vererek dikiyorum. Şöyle şekillendirerek toplamda genişlik olarak 3 sık iğne kullanmış oluyorum arkadaşlar. Şöyle sağlamlaştıralım. Şuradan bir ilmek daha alsak daha güzel duracak. Kulağın arkasından çıkarıyorum. Şöyle burada ipimi sağlamlaştıracağım ve sabitleyip kesmiş olacağım. Bir düğümledim. Uzak bir yerden çıkarak bırakıyorum. Diğer kulağımızda aynı işlemi uygulayalım. İpimi, iğnemi geçiriyorum. Bulunduğum yönün tam tersinde sık iğneden çıkarak form veriyorum kulağa. Bir sağdan bir soldan yaptım. Evet. Aynı işlemi. Bakın. Ortalıyorum. Gözün bir sık iğne yanından gitmişim. Azaltma sırasının bir altından. Şöyle. Bazen sık iğneleriniz örerken dönebiliyor arkadaşlar. Onlara da dikkat edin. Sonra diktiğinizde yamuk bir görüntü oluşabiliyor. Bakın benim için bu örgü için ideal. Eşit yapabiliriz. Bir kulaktan bir kafadan alarak dikelim. İçinde kaldı ipim. Başardım. Tamam. 3 sık iğne genişliğinde yapıyorum. Şöyle. Tekrar öbür tarafa dönüyorum. Kenarlardan beni daha memnun edecek bir sonuç oluşturmak için kontrollü olarak dikiş yapıyorum. Arkadan ipimi sabitleyeceğim örgüme ve uzak bir yerden çıkarak kulak dikişimi tamamlayacağım. Evet. Bu iplerimizi de kesebiliriz. Arzu ederseniz içine de çekebilirsiniz. Şimdi kulak dikişlerimiz tamam. Öncelikle boynuzlarımızı örelim arkadaşlar. Ardından orta kısımdaki saçları yapacağız. Bakın. Yine eşit aralıklar oluşturun. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi boynuzumu yerlerini bir belirleyeyim. Kulak dikmiş olduğumuz sıraya göre şuradan arkadaşlar kulağın bir sıra altından şöyle diksek, belirleyelim, kontrol edelim. Bunu da böyle diksek uygun olacak. Yani ben burada 2 sık iğne aralık bıraktım. Şimdi iğnemi çıkarttığım yerden tığımı sokup bir sık iğne boyunca bunu öreceğim. Öncelikle ipimi kilitliyorum arkadaşlar. İğnemi alıyorum. Şöyle bırakalım. İğnemi çıkarttığım yerden bir sık iğne boyunca şöyle ilmek oluşturuyorum. İp katlarına ayrılınca düzeltmek gerek tabi. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi 6 zincir çekip oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Geri döneceğim. İkinci zincirden başlayarak, bakın ikinci zincirden başlayarak tekli trabzan yapacağım. Başına tığımın üzerine doluyorum. İkinci zincirden hepsini bir anda çekiyorum. 1, 2, tığımın üzerine doluyorum. Bir sonraki zincirden ilmeğimi çıkartıp tamamını topluyorum. 3. Hepsini bir anda alıyorum. 4 ve son trabzan 5. Tekli trabzanımızı yaptık. Bir sonraki sık iğneye arkadaşlarım bunu ilmek kaydırmayla
sabitliyoruz. İpimi kesiyorum. Ve düğümlüyorum. Boynuzumuzu kafaya sabitliyorum. Şöyle sabitleyelim. Ve bir tığ yardımıyla yapabilirsiniz. Tabii bu tığ yardımıyla yapmanız için orta kalınlıkta ip kullanıyor olmanız lazım. İnce iplerde yaptığınız örgülerde muhakkak iğne kullanın. İlmek aralarınız açılmasın. Orta kalınlıktaki ip bunu telafi ediyor. Bakın arkadaşlar, bir tanesini oluşturduk bile. Şimdi aynısını diğer tarafa da yapacağız. İlkinde 2 sık iğnemiz kaldı. İkincisinde de 2 sık iğnemiz kalacak. Yani bu sefer iğneli olan yerde bitireceğiz. Bir sağından ipimizi sabitleyeceğim arkadaşlar. Bitirme kısmımız iğnenin olduğu yer olacak. Buna dikkat edelim, yoksa yamuk görünür. Biçimsiz görünür. 3, 4, 5, 6. Hemen tekli trabzanlarımızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İğnelediğimiz tarafa ilmek kaydırmayla sabitliyorum ve ipimizi kesiyorum arkadaşlar. Düğümleyelim. Kulağımızı kafaya sabitleyelim. Sağlamlaştıralım ve tığ yardımıyla bu ipleri de çekelim, yok edelim. Evet arkadaşlar, şimdi boynuzlarımız tamamlandı. Dediğim noktalara da dikkat ederek şimdi ortadan sarı kadife ipimle boynuzlarımızı çalışacağız. Şöyle şu taraftan alayım. Evet. Şimdi öncelikle ipimi şöyle çaprazına geçiriyorum. Hatta şöyle arkadan çıkaralım öncelikle. Bir miktar. Evet. Çaprazına geçiriyorum. Parmağımı ipe koyuyorum. İpi çekiyorum. Bu kadar. Ortadan ipi tutuyorum, parmağımla geçiriyorum. Ve yine çaprazına. 3 defa yapıyorum bu işlemi. CC ile birleştiriyorum. Ve ipimi arkada sağlamlaştıracağım arkadaşlarım. Şöyle içinden geçirelim. İlmeğimizin. Şöyle biraz geniş yapalım. Kadife çalışması biraz zor. Şimdi ben de sık iğnelerin arasını açmamak için kalın tığ kullanmadım. Üzerinde öreceğim için. Sevmiyorsanız kullanmasını farklı bir ipte tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü dağılıyor yaparken. Arkadan çıkartıyorum. Evet. Ve saçlarımız da hazır. Şöyle bir görüntü. Sarı da yakıştı sanki, ne dersiniz? Hadi şimdi benek işlemesi ve göz işlemesiyle devam edelim. Evet arkadaşlarım. Şimdi işlemelerimizi yapalım. Şu şekilde tek kat bir siyah ipim var. Tek kat iple çalışacağım. İğneme geçiriyorum. Düğüm oldu, keselim. Şimdi arkadan bir yerden geçiriyorum. Gözün şöyle çaprazına çalışacağım arkadaşlar. Arkadan bir noktadan giriyorum. İpimi arkada sabitleyeceğim. Buradan şöyle
çıkalım gözün üst tarafından çaprazına doğru. Ve aynı noktadan ipimizi çıkartalım. Bakalım. Şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Evet. İpimi burada sabitliyorum. Şöyle sabitleyeyim. Şöyle bir yerden çıkartıyorum ve kesiyorum. Evet. Diğer tarafa da uygulayalım aynı işlemi. Çaprazına doğru geliyorum. Eşit bir görüntü oluşturmaya çalışacağım. Evet. Bu şekilde bir işleme yapıyorum. İpi aynı ipi de kullanabiliriz isterseniz. Şimdi burun işlemesini yapacağım. Bunun için renkli ipin bitiminden 2 sıra alttan tercih edeceğim. Gözü hizalayacağım. Şöyle bir sık iğne ilmek boyunca şöyle çok çekitmeden işlemimizi yapmış olalım. Şöyle bunu birazcık gevşeteyim. Evet. Tamam. Şöyle. Evet. Şimdi beneklerini yapalım. İpimin yine tek katını kullanıyorum. İstediğiniz yerlerde konumlandırabilirsiniz. Şöyle göz kararı burayı tercih ediyorum. Şimdi çapraz giriş çıkışlar yapacağım. Bir tane yaptım. Üstüne 3 tane yapalım. Şöyle işliyorum arkadaşlar. Sonra bu tarafa doğru yapıyorum işlemi. Şöyle çıkartalım. Evet. Bakın bu şekilde bir işleme yapmak istedim şimdiki mövcüğümüzde de. Daha dolgun yapabilirsiniz isterseniz, daha da doldurarak. Çift kat yapıp tamamen siyah yapabilirsiniz. Şöyle altta bir yerde tekrar devam edelim. Şöyle çapraz şekillerde 3 tane olduktan sonra tam tersine geliyorum. Ve bitiriyorum. Evet arkadaşlarım, kafa bölümümüzü tamamlamış olduk detaylarıyla. Bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Kollar, bacaklar ve gövde yapımı için bir sonraki videoda buluşuyor olacağız. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.